Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde büyük patlamanın özel doğası hakkında tartışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle evrenin sabit durum modeli ve yanlışlanma süreci hakkında bilgiler paylaşacağız. İlk olarak 1948'de Thomas Gold ve Hermann Bondi tarafından önerilen ve daha sonra Fred Hoyle tarafından genişletilen evrenin sabit durum modeli, bugün anladığımızdan tamamen farklı bir kozmos görüşü sunmuştur. Evren için tekil bir başlangıç noktası koyan büyük patlama teorisinin aksine, sabit durum teorisi, evrenin genişlemesine rağmen yoğunluğunu sabit tutmak için sürekli madde oluşumu ile büyük ölçekli özelliklerinde ebedi ve değişmeyen bir evreni önermektedir. Bu teorinin çekiciliği sadece matematiksel formülasyonunda değil, aynı zamanda felsefi çıkarımlarında da yatmaktadır. Evrenin bir başlangıcı veya sonu olmadığı fikri özellikle ilgi çekiciydi. Ancak bu başa çıkılması zor olan nedensellik ve ince ayar çıkarımlarında beraberinde getiren bir kavramdır. Sabit durum modeli, hidrojen atomlarının inanılmaz derecede yavaş bir oranda yaklaşık 1 milyar yılda 1 metreküp başına bir atom olacak şekilde kendiliğinden oluşturulduğunu savundu. Bu da kozmik genişlemenin neden olduğu seyreltme etkisini telafi etmeye yeterli olurdu. Bu sürekli yaratım, evrenin sabit bir yoğunluğu korumasını sağlayacak ve Hoyle'un mükemmel kozmolojik ilke olarak adlandırdığı şeye yol açacaktı. Bu da evrenin yalnızca uzayda değil, zamanda da homojen ve izotropik olduğu iddiasını pekiştirmekteydi. Hoyle'un sabit durum teorisine yaklaşımı, kavramsal olarak zarif olan simetri ve koruma ilkelerine dayandığı için metodolojik olarak titizdi. Ancak sabit durum teorisi kısa sürede önemli gözlemsel zorluklarla karşı karşıya kaldı. 1950'lerde gökbilimci Sir Martin Rylle'ın Mullard Radyo Gözlemevindeki derin araştırmaları galaksileri sistematik olarak saymaya başladı. Veriler evren sabit bir durumda olsaydı beklenenden daha fazla sayıda uzak, dolayısıyla daha eski galaksilerin olması gerektiğini öne sürüyordu. Kozmoloji için gerçek dönüm noktası 1964'te Arno Penzias ve Robert Wilson tarafından kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun tesadüfen keşfedilmesiyle geldi. Bu keşif yalnızca bir başka gözlemsel veri parçası değildi. Aynı zamanda evrenin kökenlerine ilişkin anlayışımızda derin bir değişimi temsil ediyordu. Kozmik mikrodalga fon ışınının varlığı, George Gamow ve meslektaşları tarafından büyük patlama modeli bağlamında teorik olarak öngörülmüştü. Radyasyonun başlangıçta evrenin erken, sıcak, yoğun evresinin bir kalıntısı olduğu düşünülmekteydi. Penzias ve Wilson yaklaşık 2.7 Kelvin sıcaklıktaki bu neredeyse tek düze radyasyon alanını tespit ettiklerinde bunun teorik çıkarımlarından habersizlerdi. Daha sonraki incelemelerinde bu radyasyonun tam olarak büyük patlama teorisinin öngördüğü şey olduğu ortaya çıktı. Evrenin kökeninin soğumuş bir kalıntısı kozmik genişlemeyle kırmızıya kaymıştı. Kozmik mikrodalga fon ışını evrenin uzak geçmişte sıcak, yoğun bir evre geçirdiğine dair ikna edici kanıtlar sağladı. Bu senaryo sabit durum modeliyle tamamen çelişmekteydi. Ve bu fon ışınımını oluşturan fotonlar büyük patlamanın ilk patlamasından yaklaşık 379 bin yıl sonra meydana gelen son dağılmanın yüzeyinden kaynaklanmıştı. Bu dönemden önce evren protonlar ve elektronlar gibi yüklü parçacıkların serbest ve bağlı olmadığı, sürekli olarak fotonlarla etkileşime girdiği bir plazma halinde var olmuştur. Bu halde evren opaktı. Çünkü fotonlar bu yüklü parçacıklar tarafından sık sık dağıtılmaktaydı. Evrenin opaklığından şeffaflığa geçişi, sıcaklıkların proton ve elektronların nötr hidrojen atomlarına birleşmesine izin verecek kadar düştüğü rekombinasyon olarak bilinen süreçte meydana gelmiştir. Bu süreç madde ve radyasyonun ayrışmasını işaret eder. Evren nötr hale geldiğinde fotonlar maddeyle sık sık etkileşime girmeden serbestçe hareket edebilir ve esasen o erken evrenin izini bugün tespit ettiğimiz kozmik mikrodalga fon ışınımını biçiminde bize taşıyabilir. Ve bu arka planın keşfi yalnızca sabit durum teorisine bir darbe olmamaktaydı. Büyük patlama modelini kozmolojideki baskın paradigma olarak sağlamlaştıran bir dönüm noktası haline gelmişti. Erken evrene doğrudan bir pencere sundu.
ve neredeyse mükemmel kara cisim spektrumu, büyük patlama teorisinin öngördüğü termal tarih için kritik kanıtlar sağladı. Bu arka plan ayrıca mevcut büyük ölçekli yapının başlangıçtaki yoğunluk dalgalanmalarından kütle çekimsel çöküş süreci boyunca geliştiği evrimleşen bir evren fikrini de desteklemektedir. Arka planın daha ayrıntılı analizi evrenin yaşı, genişleme hızı, Hubble sabiti, madde ve enerjinin dağılımı ve karanlık madde ile karanlık enerji gibi farklı bileşenlerin yoğunluğu açısından parametreleri anlamamızda önemli ilerlemelere yol açtı. Bu keşifler zamanın testinden ve çok sayıda gözlemsel doğrulamadan geçmiş tutarlı bir kozmik evrim modeli oluşturmak için oldukça önemlidir. Sabit durum modelinin düşüşüne rağmen alternatif kozmolojik modelleri inceleyen modern teorik çalışmalarda etkisi devam etmektedir. Kuantum çekimi, çoklu evren teorileri ve evrenin döngüsel modelleri üzerine güncel araştırmalar, kozmosun kökeni ve nihai kaderi hakkındaki temel sorularla hala boğuşmaktadır. Termodinamikten gelen argümanlar, özellikle ikinci yasa ile ilgili olanlar, evrenin minimum entropili bir durumda başlamış olması gerektiğini ima eder. Bu önemli bir kavramdır. Çünkü termodinamiğin ikinci yasası, kapalı bir sistemin entropisinin zamanla artma eğiliminde olduğunu ve daha düzensiz ve daha yüksek bir entropili duruma yol açtığını belirtir. Kozmoloji bağlamında bu, entropinin evrenin tarihi boyunca sürekli olarak artması için başlangıç durumunun çok düşük entropili bir durum olması gerektiği anlamına gelmekteydi. Ancak evrenin erken koşullarını kozmik mikrodalga arka planından ve kozmolojinin standart modelinden çıkarıldığı gibi incelediğimizde oldukça şaşırtıcı bir şey bulmaktayız. Büyük patlamanın sonrasında ikinci yasanın gerektirdiği düşük entropi durumundan ziyade belirli bir sıcaklık için maksimum entropi ile ilişkili bir durum olan termal denge durumu ortaya çıkmaktadır. Bu belirgin paradoksu anlamak için evrenin genişleyen doğasını göz önünde bulundurmalıyız. Termal denge terimi statik veya değişmeyen bir durumu ima etse de erken evren statik olmaktan çok uzaktı ve hızla genişliyordu. Bu genişleme termodinamikte çevreyle hiçbir ısı alışverişinin olmadığı ve sistemin toplam entropisinin sabit kaldığı bir dönüşümü ifade eden bir kavram olan adiabatik bir süreç olarak tanımlanmaktaydı. R.C. Tolman 1934'te bu adiabatik genişleme sırasında evrenin kendisi önemli bir hacim artışına uğrasa bile entropinin korunduğunu belirtti. Bu nedenle evren büyürken bile makroskopik özelliklerinin termodinamik denge prensiplerine hala saygılı bir şekilde evrimleştiği, dinamik bir denge olarak düşünebilecek bir durumu korumaktaydı. Faz uzayı terimleriyle bu süreç, sistemin makroskopik değişkenlerinin evrimleştiği ancak entropi dağılımlarını maksimum entropi koşullarıyla tutarlı bir şekilde koruduğu, esasen eşit hacimli bir dizi kaba taneli durum olarak görselleştirilebilir. Ancak bu analiz bulmacayı tamamen çözmez. Asıl mesele sadece denge kavramında değil, aynı zamanda genel görelilikçi kozmoloji bağlamında büyük patlamanın doğası hakkında yapılan varsayımlarda yatmaktadır. Gözlemler evrenin başlangıç durumunun gerçekten sıcak, yoğun ve tek düze olduğunu göstermektedir. Ve bu koşullar standart kozmolojik modelin beklentileriyle uyumludur. Ancak bu durum aynı zamanda maksimum entropi konfigürasyonunu da temsil ediyorsa, evrenin entropisi evrimleştikçe nasıl artmaya devam edebilmekteydi? Bu paradoks, başlangıç koşullarına ilişkin anlayışımızın kritik bir unsurunu kaçırmış olabileceğimizi göstermektedir. Bu bağlamda uzay zamanı kütle çekim dinamiklerini tanımlayan genel göreliliğin termodinamik ilkeleriyle nasıl etkileşime girdiğine ilişkin varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmemiz esastır. Genel görelilik yer çekimini uzay zaman eğriliği olarak tasvir eder ve büyük ölçekli kozmik fenomenleri tahmin etmede olağanüstü başarılı olsa da evrenin başlangıcında gerekli olan düşük entropi durumunu doğal olarak açıklamaz. Kozmolojide entropinin özelliklerini daha iyi açıklamak için klasik termodinamikten bir analoji kurarak bir kutudaki gaz gibi basit bir sistem kullanabiliriz. Başlangıçta bir kutunun içindeki küçük bir bölmeye hapsedilmiş bir gaz hayal edin. Bu bölme açıldığında gaz molekülleri kutunun her yerine eşit şekilde yayılır ve bunu yaparken entropiyi arttırır. Bu süreç gaz maksimum düzensizlik durumuna ulaştığında
entropinin arttığı termodinamiğin ikinci yasası ile uyumludur. Şimdi gaz molekülleri yerine genişleyen bir evrende yıldızlar ve galaksilerin oluştuğu kozmik ölçekte benzer bir senaryoyu düşünün. Bir kutudaki gazın aksine yerçekimi sistemleri doğrudan tek düze dağılıma yol açmayan bir şekilde evrimleşme eğilimindedir. Çekici bir kuvvet olan yerçekimi yıldızlar ve galaksiler ve kümelenmeler gibi yapıların oluşumunu yönlendirir. Ve bu da evrenin genel entropisini arttırmaya devam ederken bu sistemlerin entropisini yerel olarak azaltır. Bu davranış kütle çekim sistemleri ile daha geleneksel termodinamik sistemler arasındaki temel farktır. Kozmik yapıların oluşumu tek düzelikten uzaklaşmayı, azalan yerel entropinin bir işaretini temsil eder. Ancak bu süreç aynı zamanda kütle çekimsel bağlanma enerjisinin serbest bırakılması nedeniyle küresel anlamda entropiyi arttırır. Bu nedenle evrenin büyük ölçekli entropisi artarken kütle çekimsel çöküş yoluyla düzen ceplerinin oluşmasına izin verir. Bu entropi bilmecesinin çözümü evrenin başlangıç koşullarının tuhaf doğasında yatmaktadır. Büyük patlamadan hemen sonraki durum termal denge nedeniyle değil, kütle çekimsel karmaşıklığın eksikliği nedeniyle son derece düşük bir entropiye sahip olmalıydı. Evren kütle çekimsel faz uzayında özel ve oldukça düzenli bir konfigürasyonu temsil eden minimum kümelenme veya yapı ile neredeyse homojen bir durumda başlamıştır. Bu kütle çekim dinamiklerinin başlangıçtaki düşük entropili duruma nasıl katkıda bulunduğunu anlamak, evrenin entropisinin genişledikçe ve yapılar oluştukça neden bu kadar dramatik bir şekilde artabildiğini açıklamak için önemlidir. Erken evrenin yüksek tek düzelik ve maksimum entropi gibi görünen paradoksal durumu, kütle çekim termodinamiği ve evrenin adyabatik genişlemesi merceğinden yorumlanmalıdır. Görünen çelişki ikinci yasayı anlayışımızda bir hatadan değil, uzay zamanın eğriliği tarafından yönetilen ve genel görelilik altında evrimleşen bir sisteme termodinamik kavramları uygulamanın karmaşıklığından kaynaklanmaktaydı. Buradaki gerçek gizem evrenin başlangıç koşullarının neden kütle çekimsel anlamda bu kadar düzenli olduğu ve bugün gördüğümüz zengin ve yapılandırılmış kozmosun oluşumuna izin veren entropi artışına zemin hazırladığıdır. Kütle çekimsel sistemlerdeki entropinin incelenmesi, gazlar gibi klasik termodinamikteki daha tanıdık sistemlere kıyasla çarpıcı biçimde farklı bir resim sunmaktadır. Sınırlı bir kutu içindeki gaz gibi geleneksel bir termodinamik sistemi incelerken entropi artışı süreci nispeten basittir. Başlangıçta gaz molekülleri kutunun içindeki küçük bir bölgeyle sınırlanmış olabilir. Serbest bırakıldıklarında ise mevcut alan boyunca eşit olarak dağılırlar ve sistemin entropisi gaz eşit olarak dağıldığında maksimuma ulaşana kadar artar. Bu maksimum entropi durumu gazın enerjisinin eşit olarak dağıldığı ve harici bir etki olmadan başka makroskopik bir değişimin meydana gelmediği termal dengeye karşılık gelir. Ancak odak noktamızı yerçekim sistemlerine kaydırdığımızda benzer bir kurulumu ancak galaktik ölçekte yıldızların gaz moleküllerinin yerine aldığı bir düzenekte gözlemlediğimizde durum önemli ölçüde değişmektedir. Buradaki fark ölçek meselesi değildir. Yerçekimi etkisinin kendisidir. Eşit olarak dağılma eğiliminde olan gaz moleküllerinin aksine yıldızlar ve diğer büyük kütleli cisimler yerçekimi yoluyla birbirlerini çeker ve bu da temelde farklı bir davranışı yol açar. Başlangıçta yıldızlar düzgün bir şekilde dağılmışsa karşılıklı kütle çekimleri zamanla kümeleşmelerine, galaksiler ve galaksi kümeleri gibi yapılar oluşturmalarına neden olur. Bu süreç klasik bir termodinamik perspektiften bakıldığında sezgiye aykırı olan madde dağılımının kümelenmesinde bir artışa yol açar. Bu senaryoda sistem daha homojen hale geldikçe entropi artar ve kütle çekim kuvvetlerinin maddeyi bir arada getirdiği yoğun bölgeler oluşur. Kütle çekim etkileşimlerini Newton fiziği çerçevesinde ele aldığımızda termal denge durumunu tanımlamada temel bir sorunla karşılaşırız. Newton mekaniğinde parçacıklar kütle çekim altında birbirlerine çektikçe birbirlerine ne kadar yakın olarak yaklaşabilecekleri veya kütle çekim kuyularına düştüklerinde ne kadar hızlı hareket edebilecekleri konusunda doğal bir sınır yoktur. Bu süreç teorik olarak devam eder ve istikrarlı bir denge durumuna ulaşmadan sürekli artan hızlarda kümeleşmelere yol açar. Daha basit bir ifadeyle
Tamamen Newtoncu bir evrende maddenin kütle çekimsel kümelenmesi doğal olarak entropinin en üst düzeye çıkarıldığı nihai istikrarlı bir duruma yol açmaz. Sistem her zaman yoğun bölgelerinde daha düzenli ve hız dağılımlarında da daha düzensiz hale gelebilir. Bu da iyi tanımlanmış bir termal denge kavramının bu koşullar altında doğal olarak ortaya çıkmadığını bize göstermektedir. Einstein'ın genel görelilik teorisi ise kütle çekimsel çöküşün nihai bir son durumu olarak kara delik kavramını tanıtarak bu bilmeceye daha tatmin edici bir çözüm sunar. Kümelenmenin teorik olarak sonsuza kadar devam edebileceği Newton fiziğinin aksine genel görelilik yeterli miktarda kütle yoğunlaştığında madde ve enerjinin bir olay ufkunda hapsolduğu bir kara delik oluşturabileceğini öngörür. Bu süreç kütle çekimsel kümelenme derecesini doyurur ve bir tür maksimum kümelenme oluşturur. Kara delikler bilinen diğer tüm madde veya radyasyon formlarından çok daha yüksek olan olağanüstü yüksek bir entropi durumunu temsil eder. Bir kara deliğin entropisi Bekenstein-Hawking formülünde tanımlandığı gibi olay ufkunun alanıyla orantılıdır. Bu ilişki kara deliklerin entropi katkısının kozmik mikrodalga arka plan dahil olmak üzere evrendeki diğer tüm madde formlarının entropisini gölgede bıraktığını gösterir. Kobe gibi uygular tarafından ölçülen ve daha sonra Wimap ve Planck tarafından rafine edilen kozmik mikrodalga arka planının tek düzeliği erken evrenin yalnızca hafif sıcaklık değişimleriyle dikkat çekici derecede düzgün olduğunu ortaya koymaktadır. 100.000'de 1 mertebesindeki bu küçük değişimler öncelikle dünyanın evrenin gelik aralığının kütle dağılımına göre hareketinin neden olduğu Doppler etkisinden kaynaklanmaktadır. Dünyanın yörüngesi Güneş'in galaksi etrafındaki hareketi ve galaksinin yerel kümesi içindeki hareketi gibi faktörlerin bir kombinasyonudur. Bu yerel etkiler düzeltildikten sonra kozmik mikrodalga fon ışınımının tek düzeliği son saçılma anında evrenin madde dağılımının neredeyse homojen olduğunu göstermektedir. Bu tek düze dağılım küçük bozulmalar dışında maddenin yer çekimi olmayan etkileşimler bağlamında maksimum entropi durumunda olduğunu ima eder. Ancak bu yüksek derecedeki tek düzelik gelecekteki yer çekimi kümelenmesi için sahneyi hazırlamıştır. Erken evrenin yoğunluğundaki küçük düzensizlikler bile kütle çekimsel dengesizlikleri tetiklemeye yeterliydi. Ve bu da milyarlarca yıl boyunca galaksiler ve galaksi kümeleri gibi yapıların büyümesine yol açtı. Pürüzsüz sıcak bir erken evrenden kümelenmiş yapılar ve kara deliklerle dolu bir evrene doğru bu evrim, kozmolojideki entropinin ikili doğasını göstermektedir. Kütle çekimsiz sistemler en yüksek entropi durumları olarak tek düzeliğe doğru eğilim gösterirken, kütle çekimsel sistemler doğası gereği kümeleşmeye ve karmaşıklığa doğru hareket eder. Evrenin büyük ölçeklerde homojen ve izotropik olduğunu ileri süren kozmolojik ilke, Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker metriği tarafından tanımlanan evren modelleri için temeldir. Bu ilke evrenin ilk halinin oldukça tek düze olduğunu ve maddenin her yere eşit şekilde dağıldığını gösterir. Bu düzgün ve simetrik yapılandırma doğrudan yer çekimi serbestlik derecelerinin bastırılmasıyla bağlantılıdır. Özünde evrenin bu erken tek düzeliği olağanüstü düşük bir entropi durumuna karşılık gelir. Madde termodinamik olarak maksimum bir yapılandırma gibi görünse de yer çekimi homojensizliğin olmaması, yer çekimi çöküşü yoluyla entropi artışı potansiyelinin neredeyse tamamen kullanılmadığını göstermekteydi. Bu senaryo erken evrenin entropisini paradoksal hale getiren şeydir. Bir anlamda termal dengede olsa da kütle çekim potansiyeli mümkün olan en düşük entropideydi. İlk bakışta erken evrenin tek düzeliği günlük hayatımızda karşılaştığımız termodinamiğin ikinci yasasının bilindik örnekleriyle pek ilgisi yokmuş gibi görünebilir. Örneğin ısının sıcak nesnelerden soğuk nesnelere doğru akma eğilimi veya bir yumurtanın kırılması kozmolojik koşullarla doğrudan bir ilişki taşımıyor gibi görünmektedir. Ancak bu olgular ile erken evrenin düşük entropili durumu arasında derin ve temel bir bağlantı vardır. Ancak kritik soru örneğin bir yumurta üzerinden tanımlandığında yumurta düştükten sonra entropinin neden arttığı değil, yumurtanın ilk başta bütün ve kırılmış olma gibi düşük entropili bir durumda nasıl bulunduğudur. Bu basit görünen soru bizi evrenin kendisindeki entropinin kökenlerine geri götürür. Yumurtanın masaya konması için insan müdahalesi gerekiyordu.
Onu oraya yerleştirmek canlı bir varlığın son derece organize halinden düşük entropili bir enerjinin transferini içermekteydi. Son derece yapılandırılmış düşük entropili bir duruma sahip yaşamın varlığı, erken evrenin ve sonraki evriminin belirlediği olağanüstü koşullar sayesinde mümkün olmuştur. Dünyadaki biyolojik yaşamın karmaşıklığı da bu temel entropi ve enerji akışı hikayesinden kaynaklanmaktadır. Yaşam düzenli durumunu korumak ve onu sürdüren biyokimyasal süreçleri yönlendirmek için sürekli düşük entropili bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. Bu enerji esas olarak sadece enerji sağlamakla kalmayıp onu çok özel bir biçimde düşük entropili yüksek enerjili fotonlar olarak tedarik eden Güneş'ten gelir. Güneş önemli miktarda enerji taşıyan yüksek frekanslı fotonlar, çoğunlukla görünür spektrumda ışın yayar. Bu fotonlar Dünya tarafından emilir ve burada yaşamın karmaşıklığını ve düzenini koruyan bir dizi süreci kolaylaştırır. Dünya da bu enerjiyi daha düşük frekanslı kızılötesi fotonlar olarak uzaya yeniden yayar. Dünyadan çıkan toplam enerji miktarı aldığı enerjiye yaklaşık olarak eşit olsa da önemli fark bu süreçle ilgili entropide yatmaktadır. Sonuç olarak başlangıçta emilenden çok daha fazla düşük enerjili foton yayılır ve bu da fotonların genel sayısını ve dolayısıyla sistemin entropisini artırır. Bu daha fazla sayıda düşük enerjili foton, Boltzmann formülüne göre sistemin faz uzayı hacmini artırmaktadır. Ancak Güneş neden başlangıçta gökyüzünde yerel bir sıcak noktadır? Bunu anlamak için yıldız oluşumunun daha derin süreçlerini ve yerçekiminin rolünü incelemeliyiz. Güneşin varlığı termonükleer reaksiyonları ve düşük entropili enerji kaynağı olarak rolü, yerçekimsel kümelenme olgusundan kaynaklanır. Güneşin çekirdeğinde yerçekimi kuvvetleri hidrojen atomlarını nükleer füzyon meydana gelecek kadar sıkıştırmıştır. Hidrojeni helyuma dönüştürmüş ve bu süreçte muazzam miktarda enerji açığa çıkarmıştır. Bu nükleer reaksiyonlar Güneşin enerji çıktısını sürdürür ve milyarlarca yıl boyunca kararlılığını korur. Füzyon durursa Güneş yerçekimi altına çökerken enerji yaymaya devam eder, küçülür ve yerçekim potansiyel enerjisinin termal enerjiye dönüşmesi nedeniyle sıcaklığı artardı. Sonuç olarak Güneş'in ve hatta tüm yıldızların hikayesi büyük patlamanın çok özel koşullarına kadar izlenebilir. Evrenimizi bu yola sokan büyük patlamanın temel özelliği olağanüstü düşük başlangıç entropisidir. Bu düşük entropili durum maddenin oldukça düzgün bir şekilde dağılması ve yerçekimi serbestlik derecelerinin etkinleştirilmemiş bir durumu ile karakterize edilmiştir. Daha basit bir ifadeyle evren sıcak ve yoğun olmasına rağmen yerçekimi henüz yapı veya madde kümeleri oluşturmaya başlamamıştı. Hala oldukça düzenli bir durumdaydı. Bu durum gerçekten de dengesizdir. Çünkü evrenin maksimum düzensizlik, termal enerji açısından yüksek entropisi ancak minimum yerçekimi karmaşıklığı, yapı açısından düşük entropisi durumunda başlaması paradoksal görünmektedir. Büyük patlamanın bu benzersiz özelliğini anlamak, evrenimizin neden bu şekilde evrimleştiğini ve yaşamı ve kozmik yapıyı destekleyen süreçleri mümkün kıldığını kavramak için temeldir. Erken evrenin düşük entropisi büyük patlama gibi derin bir asimetriyi ortaya çıkarmıştır. Bu sadece kaotik bir patlama değil, bastırılmış kütle çekim potansiyeline sahip oldukça organize bir durumdur. Bu alışılmadık başlangıç durumu kütle çekim serbestlik derecelerinin kademeli olarak açılmasına izin verdi ve karmaşık yapıların oluşumunu yönlendiren entropi arttırma sürecine yol açtı. Büyük patlamanın bu özel doğası termal düzensizlik ile kütle çekim düzeni arasındaki bu ince ayarlı, hassas ayarlı denge kozmosun evriminin temelini atmıştır. Hepsi evrenin neden böylesine olağanüstü düzenli bir durumda başladığına, yerçekimsel serbestlik derecelerinin uykuda olmasına ve evreni şekillendiren derin entropi artışlarını yönlendirmeyi beklemesine neden olduğuna dair temel soruya geri döner. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.